Bir keşişin dua ettiği hücresindeki masanın üstüne bir insan kafatası koyması, maneviyat tarihinin en çarpıcı sahnelerinden biridir. Ölümü hatırlamamaya ve hatırlatmamaya endeksli günümüz tüketim kültürü açısından bu imaj garip, ürkütücü, hatta hastalıklı görünebilir. Ama karşılaştırmalı maneviyat geleneklerine aşina olanlar buradaki derin manayı hemen sezer. O kafatası ölüm saplantısının değil, hakikat disiplininin simgesidir. Keşiş ona baktığında şunu düşünür: bu kemiklerin sahibi de bir zamanlar benim gibi planlar yapıyor, hırslar taşıyor, kaygılanıyordu. Bir gün benim bedenimden de geriye bunlar gibi kemikler kalacak. Ölümü hayatın dışına itmek yerine masanın üstüne, yani hayatın tam merkezine koymak, insana en temel soruyu yeniden sorduruyordu. Günün sonunda geriye gerçekten ne kalacak? Bu yüzden Hristiyan geleneğinde memento mori, yani öleceğini hatırla sözü karamsar bir slogan değil, ruhu ayıltan bir uyarıydı. Hatta bazı manastırlarda keşişlerin birbirine "kardeşim, öleceğini hatırla" diyerek selamladığı rivayet edilir. Bu, gerçek sevginin samimi bir ifadesi sayılırdı. Çünkü insanları gafletten uyandırmak en büyük iyiliklerden biri kabul edilirdi. Buradaki amaç insanı hayattan soğutmak değil, tersine ona hayatın ne kadar önemli ve değerli olduğunu hatırlatmaktı. Geçici olanla kalıcı olanı, dünyevi olanla ebedi olanı ayırt edebilmek, ruhu hakikate hazırlayan yoldu. Bu duyarlılık Hristiyan sanatına ve mimarisine de işlendi. Kemik kiliseleri, duvarlarında ve iç mekanlarında gerçek insan kemiklerinin kullanıldığı ibadet alanlarıdır. Portekiz'in Evora şehrindeki Capela dos Ossos'un duvarlarını ve sütunlarını kaplayan binlerce kafatası ve kemik, ziyaretçiyi şu çarpıcı cümleyle karşılar: "Biz burada yatan kemikler, sizinkileri bekliyoruz." Roma'daki Santa Maria della Concessione'yi süsleyen keşiş kemiklerinin mesajı da aynıdır: bir zamanlar biz de sizin gibiydik, siz de bizim gibi olacaksınız. Benzer bir mantık, Vanitas resim geleneğinde de karşımıza çıkar. Kafatası, kum saati, sönmüş mum, kuruyan çiçek gibi nesnelerle kurulan bu kompozisyonlar, güzelliğin, servetin, gençliğin ve başarının geçici olduğunu hatırlatır. İnsan dünyada oyalanırken ölümü unutabilir ama ölüm onu unutmaz. Hristiyanlıkta kafatası, sonu ve faniliği hatırlatır. Çarmıh ise ölümün içinden geçen kurtuluşu, hükmü ve ebedi hayat umudunu birlikte taşır. Bu bölümde önce ana akım Hristiyanlığın temel omurgasını ele alacağız. Ardından Hristiyan maneviyatçılığının başlıca temalarına bakacağız. Sonra önde gelen Hristiyan maneviyatçıların sözlerine kulak vererek onların düşünce dünyalarına girmeye çalışacağız. Son aşamada ise ortaya çıkan tabloyu önceki iki bölümde ele aldığımız İslam tasavvufuyla karşılaştırarak değerlendireceğiz. Çünkü bütün bu semboller ve pratikler Hristiyanlığın ölümü neden yalnızca bir son değil, hakikati açığa çıkaran bir eşik olarak gördüğünü gösteriyor. Şimdi ana akım Hristiyanlığın temel omurgasına geçebiliriz. Hristiyanlık soyut bir ahlak öğretisi ya da felsefi bir metafizik sistem olarak anlaşılamaz. Onun merkezinde somut bir tarihsel iddia yatar. Tanrı, kendisini yalnızca peygamberler, yasalar ya da öğretiler aracılığıyla değil, bizzat Nasıralı İsa'nın hayatı, ölümü ve dirilişi aracılığıyla açığa vurmuştur. Başka bir deyişle Hristiyanlık, nasıl iyi insan olunur sorusuna bir yanıt olmaktan önce, Tanrı'nın insanlığa nasıl müdahale ettiğine dair bir tarih anlatısıdır. Ve bu anlatı, gerçek olup olmadığı sorusuyla ya kabul edilir ya da reddedilir. İslam ve tasavvuf bölümünde yaptığımız gibi, burada da mezhep farklılıklarına girmeyecek ve Clive Lewis'in Türkçe'ye Özde Hristiyanlık adıyla çevrilen klasik eserindeki bütüncül yaklaşımı benimseyeceğiz. Katolik, Ortodoks ve Protestan gelenekler arasındaki derin ayrışmalara değil, ortak omurgaya odaklanacağız. Hristiyanların inandığı Tanrı, yarattığı evreni kendi haline bırakmamıştır. Antik İsrail'le kurduğu ahit ve kurtuluş çizgisini İsa'da yeni ve belirleyici bir aşamaya taşımıştır. Hristiyanlık kendisini yepyeni bir din olarak değil, Yahudi geleneğiyle derin bağları olan ama ona İsa merkezli köklü bir yorum getiren bir inanç sistemi olarak görür. Bu nedenle Hristiyan kutsal metni olan Kitab-ı Mukaddes iki ana bölümden oluşur. Yahudi kutsal metinlerini içeren Eski Ahit ve İsa Mesih'in hayatı, ölümü, dirilişi ve ilk Hristiyan topluluklarının deneyimi etrafında şekillenen Yeni Ahit. Hristiyanlık açısından bu ikinci kısım belirleyicidir. İsa'nın kim olduğu, neden çarmıha gerildiği ve dirilişinin ne anlama geldiği soruları her şeyin üzerine inşa edildiği temel taşlardır.
Bu soruların ağırlığı Hristiyanlığın insan anlayışından ayrı tutulamaz. Hristiyanlığa göre insanın temel sorunu yalnızca bilgisizlik değildir. Sorun çok daha derindedir. İnsan bozulmuştur, günaha yatkındır ve iyiyi bilse bile onu bütünüyle gerçekleştiremez. Buna ilk günah ya da düşüş öğretisi denir ve bazıları bunu aşırı kötümser bulur. Ama bu öğreti aslında oldukça gerçekçi bir insan tablosu çizer. İnsan hem yükselme hem de çöküş kapasitesine sahip bir varlıktır. Kendi kendini bütünüyle kurtaramaz. Bu yüzden insanın yalnızca daha iyi öğütlere değil, bağışlanmaya, içsel dönüşüme ve kurtarılmaya ihtiyacı vardır. İsa da bu yüzden yalnızca bir ahlak hocası ya da manevi rehber olarak görülmez. O, Tanrı'nın kurtarıcı eyleminin odağıdır. Bu noktada çarmıh ve diriliş, Hristiyan inancının tam kalbine yerleşir. İsa'nın çarmıhta ölümü, sıradan bir trajedi ya da tarihin bir kazası olarak değil, insanlığın yükünü bizzat üstlenen ve onu dönüştüren bir olay olarak anlaşılır. Diriliş ise yalnızca ölümden sonra hayat vardır fikrinin sembolik bir ifadesi değildir. Klasik Hristiyan düşüncesinde diriliş çok daha güçlü ve somut bir iddiadır. Tanrı, ölümün gücünü kıracak, insanı yargılayacak ve yaratılışın kendisini yenileyecektir. Yani mesele, ruhun bedenden kurtulup manevi bir aleme çekilmesi değildir. Tersine, bedenli varoluşun Tanrı tarafından dönüştürülerek yeniden kurulmasıdır. Gök ile yer, birbirinden kopuk iki ayrı alan olarak değil, ilahi düzende yeniden birleşecek bir bütün olarak tasavvur edilir. Bu büyük çerçeve, araştırma sorumuz açısından kritik bir anlam taşır. Hristiyanlıkta ölüm sonrası akıbet, salt bireysel bir ruhun kaderi olarak düşünülmez. Diriliş, yargı, cennet, cehennem, Tanrı'nın egemenliği ve yeni yaratılış, aynı büyük anlatının birbirinden ayrılmaz parçalarıdır. Bu yüzden ölünce cennete gitmek ifadesi, Hristiyan umudunu tam olarak karşılamaz. Asıl vurgu, Tanrı'nın hem insanı hem de bütün yaratılışı nihai olarak yenilemesi üzerindedir. Peki bu inancın pratik boyutu nedir? Hristiyanlıkta kilise, bir bina ya da kurumsal yapıdan ibaret değildir. İsa'ya iman eden, Tanrı'nın ruhuyla yönlendirildiğine inanan ve onun açtığı yolda yaşamaya çalışan topluluktur. Dolayısıyla Hristiyanlık hem bireysel hem de topluluğa ait bir inanç biçimidir. İbadet, dua, kutsal metin ve tarih içinde süren bir cemaate aidiyet. İsa'ya bağlanmak, bazı fikirleri onaylamaktan ibaret değildir. Belirli bir hayat tarzına, belirli bir umut anlayışına ve belirli bir topluluğa katılmaktır. Şimdi ölüm sonrasına dönelim. Hristiyanlıkta ölüm bir eşiktir. İnsan yolculuğunun sonu değil, hesap ve yargıya açılan kapıdır. Bu yargı fikri yalnızca korkutucu bir mahkeme sahnesi değildir. Aynı zamanda şunu söyler: hayatın gerçekten anlamı vardır. Yapılanlar kaybolmaz. İyilikle kötülüğün birbirinden ayrı sonuçları olacaktır. Hristiyanlıkta Tanrı'nın adaleti sevgisinden bağımsız değildir. Bu yüzden ölüm sonrası akıbet, kişinin Tanrı ile ilişkisi, tövbesi, yönelişi ve hayatının iç gerçekliğiyle bağlantılı düşünülür. Ve bu bağlantı kaba bir puan hesabına indirgenmez. Asıl mesele insanın ne yaptığı kadar neye dönüştüğüdür. İnsan yalnızca kurallara uyup uymadığıyla değil, kalbinin istikametiyle de anlaşılır. Cennet ve cehennem meselesi de bu çerçevede ele alınmalıdır. İyiysen cennet, kötüysen cehennem formülü, Hristiyan ahiret anlayışını oldukça yüzeysel biçimde temsil eder. Esas çerçeve, diriliş ve yeni yaratılıştır. Kimi gelenekler, ölüm ile diriliş arasındaki ara durumda araf ve arınma fikrine yer vermiş, kimileri bunu daha sınırlı yorumlamıştır. Fakat mezhepler arası ayrıntılara girmeden şunu söylemek mümkündür. Hristiyanlık, insanın ölümle yok olup gitmediğini ve nihai akıbetin Tanrı'nın hem adaleti hem de merhameti içinde şekilleneceğini savunur. Hristiyan ahlak anlayışı da işte bu noktada anlam kazanır. İyi yaşamak, yalnızca toplumsal düzeni korumaya yarayan bir disiplin değildir. Ebedi kaderle bağlantılıdır. Ama bu bağlantıda mekanik bir karşılıklılık ilişkisi değildir. Mesih'in dirilişi, yalnızca iyi insan olmanın ödülü değil, Tanrı'nın insanı ve yaratılışı kurtarma girişiminin somutlaşmasıdır. Bu nedenle Hristiyan umut, ahlaki çaba ile ilahi lütfu birbirinden kopararak düşünmez. İnsan hayatı önemlidir ve yaptıkları gerçek sonuçlar doğurur. Ama insanı ölümün ötesine taşıyan nihai güç, Tanrı'nın kurtarıcı eylemidir. Buraya kadar çizdiğimiz tablo,
ana akım Hristiyanlığın teolojik omurgasını veriyor. Fakat bu yalnızca bir çerçevedir. Çünkü Hristiyanlık en başından itibaren hem kurumsal ve teolojik hem de içsel ve deneyimsel bir boyuta sahip olmuştur. Bir yanda Tanrı, Mesih, kurtuluş, kilise ve diriliş gibi temel esaslar durur. Öte yanda dua, tefekkür, arınma, içsel dönüşüm ve Tanrı ile daha derin bir birlik arayışı vardır. Bu ikinci hat bizi Hristiyan maneviyatçılığına götürür. Ama bu boyutu doğru anlamak için önce kurumsal omurgayı kavramak gerekir. Çünkü Hristiyan maneviyatçılığı ana akım inancın dışında değil, içinden yükselen yoğun bir manevi derinleşmedir. Hristiyan maneviyatçılığını kurumsal dinin kenarlarında filizlenmiş marjinal bir eğilim gibi okumak yanıltıcı olur. Bernard McGee'nin de vurguladığı gibi bu gelenek özünde ana gövdenin içinden yükselen derin bir dönüşüm ve temas arayışıdır. Amaç, ana akım Hristiyanlığa alternatif bir yol bulmak değil, onu daha derinden yaşamaktır. Bu yüzden Kitab-ı Mukaddes, dua, kilise hayatı ve Mesih merkezli iman burada da vazgeçilmez olmaya devam eder. Kutsal metin artık yalnızca bilgi veren bir kitap değil, insanın iç dünyasında konuşan canlı ilahi söz olarak okunur. Bu yolun ilk büyük teması arınmadır. Hristiyan maneviyatçılığı, insanın kendi iç dağınıklığını, arzularını, gururunu, korkularını ve ben merkezciliğini fark etmesiyle başlar. Tanrı'ya yaklaşmanın önündeki asıl engel, yalnızca dışsal günahlar değildir. İnsanın içteki dağınık hali, yaratılmış şeylere aşırı bağlanması ve kendine kapanmış oluşu da en az onlar kadar belirleyicidir. Bu yüzden manevi hayat, arınma, iç disiplin, tevazu ve sevginin saflaşmasıyla ilerler. Amaç yalnızca dış davranışları düzeltmek değil, iç merkezi temizlemektir. İkinci büyük tema, duanın derinleşmesi ve tefekküre dönüşmesidir. Hristiyan maneviyatçılığı açısından dua, yalnızca bir şey istemek değildir. Kalbin ve zihnin Tanrı'ya yönelmesidir. Övgü, şükür, tövbe ve yakarış elbette değerini korur. Fakat bu geleneğin ayırt edici tarafı, insanın iç gürültüsünü aşarak Tanrı'ya daha yalın, daha derin ve daha sade biçimde yönelmesidir. Dolayısıyla bu yol, sözlerden sessizliğe, dağınık düşüncelerden sadeliğe, çokluktan birliğe doğru ilerleyen bir dua terbiyesi gibi görünür. Burada önemli olan nokta şudur. Hristiyan maneviyatçılığı, olağanüstü deneyimlerin peşine düşen bir heyecan arayışı değildir. Klasik Hristiyan maneviyatçıları her yoğun ruhsal hali hemen ilahi saymaz. İnsan kendi hayal gücünü, melankolisini ya da yanılsamalarını da kutsal sanabilir. Bu yüzden gerçek derinlik, sıra dışı tecrübelerin çokluğuyla değil, bunların insanda nasıl bir meyve verdiğiyle ölçülür. Daha fazla sevgi, tevazu, sabır ve Tanrı'ya yöneliş doğuruyor mu? Asıl ölçüt budur. Bu çerçevede farklı maneviyatçılar farklı vurgular öne çıkarır. Kimisi sevgiyi, kimisi bırakışı, kimisi içsel yolculuğu, kimisi de karanlık ve kuruluk içinden geçen arınmayı daha çok işler. Ama bütün bu farklı tonların altında ortak bir sezgi vardır. İnsan, Tanrı'ya yalnızca dıştan doğru inanarak değil, içten dönüşerek yaklaşır. Ve bu dönüşüm, insanın ölüm sonrasında neyle karşılaşacağı sorusunu da doğrudan ilgilendirir. Peki, Hristiyan maneviyatçılığı ölüm sonrası akıbeti nasıl yorumlar? Önce temel bir noktayı netleştirelim. Bu gelenek, ana akım Hristiyan umudunu iptal etmez. Diriliş, yargı, yeni yaratılış ve Tanrı'nın nihai hükmü gibi başlıklar yerli yerinde kalır. Klasik Hristiyan umut, yalnızca bedenden kurtulmuş bir ruhun başka bir aleme gitmesi değildir. Esas vurgu, gelecekteki diriliş ve Tanrı'nın yaratılışı yenilemesi üzerindedir. Hristiyan maneviyatçılığı da genel olarak bu çerçevenin dışına çıkmaz. Fakat bu büyük resmi, insanın iç dönüşümü açısından yeniden yorumlar. Başka bir deyişle, ölümden sonra nerede olacağız sorusundan çok, Tanrı'nın huzuruna hangi halde çıkacağız sorusuna yoğunlaşır. Bu yüzden ölüm sonrası akıbet, çoğu zaman dışsal bir coğrafya diliyle değil, arınma ve birlik diliyle düşünülür. Ölüm, yalnızca biyolojik hayatın sona ermesi değildir. İnsanın kendi benlik iddiasına, dağınık tutkularına ve sahte dayanaklarına karşı yürütülen daha derin bir çözülmenin son halkasıdır. Bu açıdan ölüm sonrası kader, dışarıdan dayatılan keyfi bir hükümden çok, bu dünyada zaten başlamış olan bir arınmanın tamamlanması gibi görünür. Hazırlanma burada başlar. Bu yaklaşım, kurtuluşu da farklı bir derinlikle ele alır. Kurtuluş, yalnızca ölümden sonra güzel bir yere gitmek değildir. Tanrı ile birleşmeyi engelleyen her şeyden arınmaktır. Bu yüzden
Hristiyan maneviyatçılığı, ölüm sonrası akıbeti kaba bir ödül ceza ikiliğinden daha derin bir yakınlık uzaklık meselesi olarak kavrar. Tanrı'ya yaklaşan ruh ile ondan uzak düşen ruh arasındaki fark, yalnızca dışsal bir hüküm farkı değil, içte oluşmuş bir yöneliş farkıdır. Bu nedenle manevi gelenekte yargı fikri de daha içsel bir derinlik kazanır. Ana akım Hristiyanlıktaki ilahi yargı korunur. Fakat bu yargı yalnızca dışsal bir mahkeme gibi değil, hakikatin insan üzerinde tam açığa çıkması olarak da görülür. İnsan, Tanrı'nın huzurunda yalnızca yaptıklarıyla değil, neye dönüştüğüyle de belirir. Arınmamış benlik, bağımlılıklar, gurur, kendine kapanma ve sevgi yoksunluğu, ruhu Tanrı'dan uzak tutan unsurlardır. Bu yüzden cehennem, yalnızca dışsal bir ceza mekanı değil, Tanrı'dan kopukluğun hakikati olarak da düşünülebilir. Cennet ise, Tanrı'da dinlenmenin ve sevgi birliğinin hakikatidir. Bu, resmi çerçeveyi reddetmek değil, onun içsel boyutunu öne çıkarmaktır. Aynı nedenle Hristiyan maneviyatçıları genellikle ahireti merakı kışkırtan ayrıntılı öte dünya haritaları halinde anlatmaz. Onların ilgisi bu ayrıntılardan çok ruhun hazırlanışına yöneliktir. Buradaki temel fikir şudur: İnsanı Tanrı'ya götüren şey yalnızca doğru kavramlar değil, arınmış, sadeleşmiş ve tek hedefe yönelmiş bir kalptir. Ölüm sonrası akıbet de en sonunda bir bilgi problemi değil, bir yakınlık ve sevgi problemidir. Bütün bunlardan çıkan sonuç belirgindir. Hristiyan maneviyatçılığı, ölüm sonrası akıbeti ana akım Hristiyanlığın diriliş ve yargı inancını koruyarak daha içsel bir düzleme taşır. Asıl soru artık ölümden sonra hangi mekana gideceğiz sorusu değil, Tanrı'nın huzuruna hangi halde çıkacağız sorusudur. Bu geleneğe göre bu sorunun yanıtı bu dünyadaki iç oluşumdan bağımsız değildir. Arınma, sevgi, tevazu, dua, içsel sessizlik ve Tanrı'ya yöneliş, yalnızca bu dünyadaki manevi hayatı değil, ölümden sonra açığa çıkacak hakikati de belirleyen süreçlerdir. Kısacası, Hristiyan maneviyatçılığı açısından ölüm, yabancı bir sona değil, insanın daha bu dünyada hazırlanmaya başladığı ilahi hakikate açılan kapıdır. Şimdi, önde gelen Hristiyan maneviyatçıların sözlerine kulak vererek onların düşünce dünyalarına girmeye çalışalım. Aşağıdaki metinler doğrudan çeviri alıntılar değildir. Ancak ilgili düşünürlerin eserlerinden derlenen temel vurgular esas alınarak yeniden kuruldukları için bu üstadların anlam dünyalarını ve ana sezgilerini yansıtırlar. Bize önce Agustinus eşlik etsin. 4. ve 5. yüzyıllarda yaşamış bu büyük kilise babası, İtiraflar adlı eserinde yalnızca hayat hikayesini değil, Tanrı karşısında açılan bir ruhun iç yolculuğunu da anlatır. Özellikle annesi Monica ile Ostia'da yaşadığı ruhsal yükseliş, Hristiyan maneviyatçılığının en derin sahnelerinden biri olarak görülür. Annemle birlikte bir pencerenin önünde durmuştuk. Dışarıda dünya vardı. Liman, gökyüzü, rüzgar, gelip geçen hayat. Ama o anda dışarıdaki hiçbir şeyin ağırlığı kalmamıştı. Sanki ruhumuz konuşa konuşa duyuların gürültüsünden çekiliyor, imgelerden, alışkanlıklardan ve hatıralardan sıyrılarak daha yukarıya, daha içeriye doğru yükseliyordu. Önce bedenin alıştığı şeyleri, sonra zihnin kurduğu tasarıları, sonra da kelimeleri geride bıraktık. Çünkü öyle bir noktaya geldik ki artık düşünmek yetmiyor, konuşmak da eksik kalıyordu. İnsan sadece susup yönelmek istiyordu. O kısa anda ebedi hayatın ne olabileceğine dokunur gibi olduk. Görmedik ama tattık, kavramadık ama değdik. Sanki bütün fani sevinçlerin ardında duran ve onları mümkün kılan tek bir diri hakikat vardı. İşte o anda anladım ki insanın aradığı şey dünyada dağınık halde bulunan hazlar değilmiş. Hepsi o tek hakikatin kırılmış yansımalarıymış. Bu yüzden ölüm artık bana yalnızca kopuş gibi görünmüyordu. Eğer ruh daha bu hayattayken o sessiz hakikate bir anlığına yaklaşabiliyorsa, ölüm belki de karanlık bir düşüş değil, uzun zamandır özlenen bir yakınlığın eşiğidir. Sonra Emanuel Swedenborg'un sesine kulak verelim. 18. yüzyıl İsveçli düşünür ve maneviyat yazarı Swedenborg, ölüm sonrası hayat ve ruhsal alem üzerine yazdıklarıyla tanınır. Onun metinlerinde ölüm, bir son olmaktan çok, insanın içte neye dönüştüğünün görünür hale gelmesidir. Bana ölüm süreci gösterildiğinde insanın yok olmadığını, yalnızca bedenden ayrılarak başka bir eşiğe geçtiğini anladım. İlk şaşkınlığım da buydu. Son sandığım şey meğer bir geçitmiş. Sessizce kapandığını düşündüğüm hayat başka bir tarafta yeniden açılmıştı. Düşünce bendeydi
Hatıralar bendeydi. Sevgilerim, korkularım ve yönelişlerim bendeydi. O anda anladım ki insan mezara yalnız bedenini bırakıyor, asıl kendini değil. Sonra şunu fark ettim. Ölüm kimseyi bir anda başka biri yapmıyor. İnsan neyi sevmişse, neyi içinde büyütmüşse sonunda onunla karşılaşıyor. Orada hüküm dışarıdan dayatılan yabancı bir karar gibi değil, insanın kendi iç hakikatinin açığa çıkması gibi görünüyordu. Ölüm bizi değiştirmekten çok bizi görünür kılıyor. Bu yüzden insan ahiretini ölüm anında kurmaz. Onu yaşarken her gün biraz daha inşa eder. Ardından Dante'ye geçelim. 14. yüzyılın büyük İtalyan şairi Dante, ilahi komedyada ölüm sonrası akıbeti yalnızca bir inanç konusu olarak değil, insanın sevgileri, tutkuları ve yönelişleriyle biçimlenen büyük bir manevi düzen olarak anlatır. Cehennem, Araf ve cennet, üç ayrı yer olduğu kadar üç ayrı ruh halidir. Cehennem tonunda gördüğüm şey şuydu: ölüm, insanı büsbütün başka biri yapmıyordu. Tam tersine, dünyada neye teslim olduysa, neyi içinde büyüttüyse, ruh orada onun suretine daha da çok benziyordu. Kimi öfkesinin, kimi ihtirasının, kimi gururunun biçimine bürünmüştü. Cezaları yalnız dışarıdan gelen bir acı değildi. Kendi iç hakikatlerinin görünür hale gelmesiydi. Ama yol yalnız karanlığa çıkmıyordu. Yukarıya doğru ilerledikçe başka bir hakikat belirdi: arınma. Buradaki ruhlar acı çekiyordu ama umutsuz değildi. Çünkü acılarının bir yönü, bir anlamı ve bir sonu vardı. Dünyada eğrilmiş sevgiler burada doğruluyor, kalbi ağırlaştıran fazlalıklar burada yavaş yavaş dökülüyordu. Ve en sonunda anladım ki evrenin en derin yasası güç değil, sevgidir. Ruh, sonunda en çok yöneldiği şeye doğru yükselir ya da ondan uzak düşer. Ölüm, yabancı bir kapıdan geçmek değil, daha bu dünyada seçilmiş olan sevginin tamamlanmasıdır. Burada Pseudo-Dionysius'u da anmak gerekir. Kimliği bilinmeyen bu erken dönem Hristiyan yazarı, İlahi İsimler ve Mistik Teoloji adlı eserlerinde Tanrı'nın isimlerle anılabildiğini ama sonunda bütün isimlerin ve kavramların ötesinde ilahi karanlık içinde tecrübe edildiğini savunur. Hristiyan maneviyatçılığında karanlık içindeki ışık temasının en güçlü kaynaklarından biridir. Tanrı'ya yaklaştıkça onu daha çok bildiğimi değil, onu kuşatmaya çalışan her şeyin elimden düştüğünü fark ettim. Önce duyular sustu. Sonra imgeler silinmeye başladı. Ardından kavramlar da yetmez oldu. Çünkü Tanrı, zihnin tutabileceği bir nesne gibi durmuyordu artık. Ne bir biçime sığıyordu, ne bir tanıma, ne de bir kelimeye. O zaman anladım ki, insan bazen ışığa bilgiyle değil, bilgi sandığı şeylerin ötesine geçerek yaklaşır. Orada karanlık vardı. Ama bu, yokluğun karanlığı değildi. Tersine, fazla ışıktan gözün görememesi gibiydi. Tanrı'ya yükselmek, bir şeyler eklemekten çok bir şeyleri bırakmaktır. Ruh, kendini hakikatten ayıran kabuklardan soyulmadan o gizeme giremez. Belki ölüm de böyledir. Son eşik, insanın bütün yanlış dayanaklarından sıyrılıp artık yalnızca hakikatin önünde kaldığı andır. Bilinmezlik Bulutu adlı anonim metin de aynı hatta başka bir ses ekler. 14. yüzyıl İngiliz Hristiyan maneviyatçılığının en önemli eserlerinden biri olan bu metin, Tanrı'ya düşünceyle değil, sevgiyle yaklaşılabileceğini savunur. Zihnin sürekli kavrama isteğini geri çekip kalbi tek bir yönelişe dönüştürmeye çağırır. Tanrı'ya yaklaşmaya çalıştıkça şunu öğrendim: onu düşüncelerimin içine sığdıramıyorum. Zihin durmadan imgeler üretiyor, kavramlar kuruyor, açıklamalar peşinde koşuyor. Ama Tanrı bunların hiçbirine tam olarak girmiyor. O zaman anladım ki insan hakikate düşünerek değil, düşünmeyi aşan bir yönelişle yaklaşır. Bana öğretilen şey şuydu: yaratılmış olan her şeyi bir unutma bulutunun altına bırak. Sonra onların üstünde duran başka bir buluta yönel. Bilinmezliğin bulutuna. Çünkü Tanrı aşağıda duran şeylerin arasında kavranmaz. Bilgi küçülür, sevgi büyür. Belki ölüm de böyledir. Son eşikte kavramlar dağılır, açıklamalar susar, geriye yalnız ruhun neyi sevdiği kalır. Sonra Meister Eckhart gelir. 13. ve 14. yüzyıllarda yaşamış Alman Dominiken rahibi ve düşünürü Eckhart, Hristiyan maneviyatçılığının en radikal seslerinden biridir. Onun metinlerinde bırakış, içsel yoksulluk ve kendinden sıyrılma temaları belirleyicidir. Tanrı'ya yaklaşmak için kendime sürekli yeni şeyler eklemem gerektiğini sanıyordum. Daha çok bilgi, daha çok ibadet,
daha çok çaba. Sonra anladım ki asıl yol eklemekten çok bırakmaktan geçiyor. Çünkü ruh taşıdığı fazlalıklar yüzünden ağırlaşıyor. Kendi istekleri, kendi imgeleri, kendi başarı duygusu, hatta kendi dindarlığı bile bazen Tanrı'nın önünde bir perdeye dönüşebiliyor. İşte o zaman içsel yoksulluğun ne anlama geldiğini sezdim. Bu, yalnızca maldan mülkten değil, kendi benliğinin merkez olma iddiasından da vazgeçmekti. Ruhun en derin yerinde, kelimelerin ve görüntülerin ulaşamadığı bir açıklık vardı. Belki ölüm de böyledir. Sonunda bizden alınan sadece beden değil, kendimize kurduğumuz dar merkezdir. Tanrı'ya en yakın olan ruh, en çok sahip olan değil, en çok bırakabilendir. Julian of Norwich bize daha başka bir ton sunar. 14. yüzyıl İngiliz Hristiyan maneviyatçısı Julian, ilahi sevgiyi korkudan çok güven, cezadan çok şefkat ve uzaklıktan çok iyileştirici yakınlık üzerinden anlatır. Onun dili, Hristiyan maneviyatçılığının en yumuşak ama en derin dillerinden biridir. Bir süre Tanrı'ya yalnız kudret, yargı ve korku içinden yaklaşabileceğimi sandım. Sonra bana gösterilen şey bambaşkaydı. En derinde duran hakikat, sert bir uzaklık değil, taşıyan bir sevgiydi. İnsan ne kadar kırılmış, ne kadar yaralı olursa olsun, o sevginin dışında değildi. O zaman anladım ki, ruhu en çok değiştiren şey muhtemelen dehşet değil, güvendir. O zaman ölüm de başka görünmeye başlıyor. Eğer hakikatin özü sevgi ise, son eşik yalnızca korkunun kapısı olamaz. Elbette insan kendi hayatıyla yüzleşecektir. Ama o yüzleşmenin ardında bile yalnız yargı değil, şifa ihtimali vardır. Umut, en karanlık yerde bile son sözün sevgide olabileceğine inanma cesaretidir. Avilalı Teresa da ruhun derinliklerine başka bir dille iner. 16. yüzyıl İspanyol Hristiyan maneviyatçısı ve reformcusu Teresa, İçsel Kale adlı eseriyle ruhun derinliklerini katman katman tasvir eder. Onun için dua, insanı dıştan içe, yüzeyden merkeze götüren sabırlı bir yolculuktur. Uzun zaman ruhumu yalnız yüzeyde yaşadım. Orada düşünceler vardı, korkular vardı, istekler vardı ama hepsi dağınıktı. Sonra anladım ki insanın içi dışarıdan göründüğü kadar dar değil. İçimde daha önce uğramadığım odalar, henüz girmediğim kapılar ve karanlıkta kalmış derinlikler vardı. Ve Tanrı en dışta değil, en içte bekliyordu. O zaman dua da değişmeye başladı. Önceleri daha çok konuşuyordum, sonra dinlemeyi öğrendim. Ruh bir anda merkeze ulaşmıyor. Önce dağınıklığını, sonra kuruluğunu, sonra da teselli arzusunu görüyor. Ama bütün bunlar yolun sonu değil, başlangıcıdır. Belki ölüm de böyledir. Bu dünyada sabırla yaklaşmaya çalıştığı merkeze, ruhun en sonunda bütünüyle varmasıdır. Ve son olarak Haçlı Yuhanna'yı dinleyelim. 16. yüzyıl İspanyol Hristiyan maneviyatçısı Haçlı Yuhanna, özellikle ruhun karanlık gecesiyle tanınır. Onun yazılarında Tanrı'ya yaklaşmak, huzurlu duygular biriktirmek değil, insanın kendi bağımlılıklarından, gururundan ve sahte dayanaklarından arınmasıdır. Bir zamanlar Tanrı'ya yaklaşmanın hep aydınlık, huzur ve teselli ile olacağını sanıyordum. Sonra gördüm ki ruh bazen en çok karanlıkta eğitiliyor. İçimde alıştığım dayanaklar çekildiğinde, dua kuruduğunda ve hiçbir sıcaklık hissetmediğimde bunun yalnızca bir kayıp olmadığını fark etmeye başladım. Belki de Tanrı beni tatlı duygularla değil, yavaş yavaş soyarak kendine hazırlıyordu. İşte karanlık gece burada başlıyor. Bu cezalandırıcı bir terk ediliş değil, daha derin bir arınmadır. Ruh kendi gürültüsünden, kendi arzularından ve kendi sahiplenişinden geçerek yalınlaşır. Bu yüzden acı burada amaç değil, arınmanın aracı olabilir. Belki ölüm de böyledir. Son eşik, insandan sadece bedeni değil, bütün sahte dayanakları da alır. Karanlık gecenin sonunda insanı bekleyen şey boşluk değil, daha saf ve daha gerçek bir birliktir. Bu sesler arasında dil, vurgu ve üslup farkları bulunsa da hepsi aynı temel sezgide birleşiyor. İnsan, ölümden sonra büsbütün yabancı bir hakikatle değil, daha bu dünyada içten içe yöneldiği hakikatin açığa çıkışıyla karşılaşıyor. Hristiyan geleneğinde bir keşişin masasındaki kafatası ne anlam taşıyorsa, İslam dünyasındaki bazı pratikler de benzer bir işleve sahiptir. Amaç insanı hayattan soğutmak değildir. Amaç onu gafletten uyandırmak ve ölümü soyut bir fikir olmaktan çıkarıp somut bir gerçek olarak önüne koymaktır. Bu yöntemlerin en sistemli olanı tasavvufta tefekkür-ü mevt diye bilinen
ölüm üzerine bilinçli düşünme egzersizidir. Tefekkür-ü mevt, insanın kendini sarsmak ve hizaya getirmek için yaptığı zihinsel bir çalışmadır. Genellikle günün sessiz bir vaktinde yapılır. Kişi adım adım kendi sonunu düşünür. Son nefesini verdiğini, bedeninin soğuduğunu, teneşire yatırıldığını ve artık kendi üzerinde bile söz sahibi olmadığını hayal eder. Bu egzersizin merkezinde şu soru vardır: Şu an gerçekten öldüm ve bana son bir fırsat verilerek dünyaya geri gönderildim. Şimdi neyi değiştirirdim? Bu soru, kuru bir ahlak dersinden çok daha sarsıcıdır. İnsanı doğrudan kendi hayatına döndürür. Hangi kibri büyüttüğünü, hangi sevgiyi ihmal ettiğini, neyi ertelediğini ve kime haksızlık ettiğini daha berrak biçimde görmesini sağlar. Bu bilinç, İslam'ın merkezindeki teslimiyet anlayışıyla tamamlanır. İslam kelimesi zaten teslim köküyle bağlantılıdır. Ama buradaki teslimiyet, insanın iradesini yok sayması değildir. Daha çok kendini mutlak merkez sanma vehminden çıkmasıdır. Hayatını daha büyük bir ilahi düzenle uyumlu hale getirmesidir. İnsan her şeyi kontrol edebileceği yanılsamasını bıraktığında, Yaradan karşısında gerçek yerini bulmaya başlar. Halk dilindeki "çekersen kendini aradan, gösterir kendini yaradan" sözü de bunu iyi anlatır. Benlik iddiası gevşedikçe ilahi olanın işleyişi daha görünür hale gelir. Her iki gelenek de ölümü bir eşik olarak görür. Ama bu ortak zeminin altında belirgin bir teolojik ayrışma yatar. Hristiyan maneviyatı ilahi olanı çoğu zaman İsa Mesih'in tarihsel varlığı ve Tanrı'nın İsa'da görünmesi üzerinden okur. Sufi açısından bakıldığında ise Tanrı'yı belirli bir insan sureti üzerinden düşünmek, sınırsız olanı sınırlı bir kalıba sokmak gibi görünebilir. Müslüman bir zihin için asıl güçlük de burada ortaya çıkar. Bir insan olarak görülen İsa'nın aynı zamanda Tanrı kabul edilmesi, ilk bakışta anlaşılması zor bir düşünce gibi gelir. Bu gerilimi aşmaya en çok yaklaşan isimlerden biri Meister Eckhart'tır. Eckhart, isim verdiğimiz yaratıcı ile bütün isimlerin ve imgelerin ötesindeki mutlak hakikat arasında güçlü bir ayrım yapar. Bu derin ve sessiz mutlaklığa Tanrılık der. Tasavvuf açısından bakıldığında da bu kavram, sıfatların ötesindeki mutlak hakikat fikrine yakındır. Eckhart'a göre insanın amacı, zihnindeki sınırlı Tanrı tasavvurlarını aşarak daha saf bir ilahi hakikate yönelmektir. Bu yüzden onun Tanrı'dan, "Tanrı için kurtulmamız için dua ediyorum" sözü çok önemlidir. Buradaki amaç Tanrı'dan uzaklaşmak değil, insan zihninin kurduğu sınırlı imgeleri aşmaktır. Bu noktada Sufi ile Eckhart aynı sessizlikte buluşur. Sufi için her zerre doğrudan öze açılan bir pencere gibidir. Eckhart için ise İsa, insanı en sonunda o mutlak sessizliğe götüren içsel bir rehbere dönüşür. Yani iki gelenekte de teslimiyet, kişiliğin yok edilmesi değil, sahte merkezin kırılmasıdır. Ölümden sonrası konusunda ise yollar yeniden ayrılır. Hristiyanlığın merkezinde diriliş umudu vardır. Nihai beklenti, yalnız ruhun bedenden sıyrılması değil, insanın ve yaratılışın yenilenmesidir. Tasavvufta ise daha çok perdelerin kalkması ve kulun Allah'a olan gerçek yakınlığının ya da uzaklığının açığa çıkması vurgulanır. Yani Hristiyanlık ölüm sonrasını daha çok diriliş ve yeni yaratılış ufkuyla kurar. Tasavvuf ise daha çok iç yönelişin sonucunun görünür hale gelmesi üzerinden konuşur. Buna rağmen iki gelenek çok güçlü bir ortak derste buluşur. Ölüm sadece korkulacak bir son değildir. İnsanı kendine getiren bir öğretmendir. Kibri küçültür. Hayatı daha değerli algılatır. Sevgiyi ve hesabı öne çıkarır. İnsanı Tanrı'ya teslim olmaya yaklaştırır. Ahiret, rastgele yaşanmış bir hayatın üstüne sonradan eklenen dışsal bir sonuç değildir. Burada biçimlenen varlık tarzının ve yönelişin devamıdır. Bir sonraki bölümde aynı soruları bu kez Yahudilik ve Yahudi maneviyatçılığına yönelteceğiz. Özellikle Hasidizm ve Kabala üzerinden ölüm, ilahi yakınlık, arınma, yargı ve insanın iç dönüşümü meselelerinin Yahudi gelenek içinde nasıl kurulduğuna bakacağız. Hristiyanlığın da antik İsrail'in ahit, yasa, kutsallık ve ilahi sadakat mirasıyla derin bağlar kurarak şekillendiği düşünülürse, bu geçiş doğal bir devam niteliği taşıyor.